Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel mozaik desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Böyle yaprak yaprak duran bir çalışma. Hırkalardan battaniyelere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model arkadaşlarım. Yapımı da şimdi birazdan göreceksiniz. O kadar zor bir model değil arkadaşlar. Yapımı gayet kolay. Şimdi modelimizi yaparken şöyle öncelikle tığımı göstermek istiyorum. 3 milim tığ kullandım. Alize Cotton Gold ipler kullandım arkadaşlarım. Şöyle. Biri batik, biri düz bir ip kullandım. Modelimde arkadaşlar şöyle bahsetmek istiyorum. Şu arada 17 tane zincire ihtiyacımız olacak. Şu aralarda. Bu yaprak başlangıcında ise 5 tane. Yani toplamda buradan burası 22 zincir oluyor arkadaşlarım. Ayrıca kenarlarda da 9 tane zincire ihtiyacımız olacak. 2 de bu kenardaki giden yerlerimiz için, şuralar için zincir çekeceğiz. Şimdi ben size şurayı anlatmak istiyorum. Yani burayı anlatsam yeterli olacaktır zaten. Hemen başlayalım arkadaşlarım. Önce hangi renk alt taban rengini hangisini istiyorsanız ondan başlamanız gerekiyor. Şöyle ben koyu lacivert bir ip kullandım. Şimdi 9 tane burası için şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yapacağınız projenin boyutuna göre böyle ayarlarsanız daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şimdi 22 tane burası için, şu arası için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 Evet, 22 tane de şurası için zincir çektim arkadaşlarım. Ve ikişer tane de kenarlar için zincir çekiyorum. 1 2 1 2. Bunu birer tane de çekebilirsiniz ama ikişer tane çekseniz daha düzenli ve daha düzgün durur arkadaşlar. Şimdi mozaik işini yaparken hemen şu şekilde zincirlerimizin içerisinden giriş yapıyoruz. Ve bir sıra şeklinde sık iğneler ile devam ediyoruz. Sona geldik arkadaşlar. Buradaki ipimi de araya aldım. Şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, ikinci sırada diğer rengimiz ile şöyle hemen alalım. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle böyle göstermek istiyorum. Şu kenardaki bir tane zinciri böyle atlamıştık. Yani şey yapmıştık. Oradan giriş yapıyorum. Kenardaki yerden şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve bu sık iğnelerimin üzerinde bakın şu şekilde yerler var. Bunun arka tarafından giriş yapıyorum. Burayı bilen arkadaşlarım geçebilir. Şu şekilde bir sırada bununla devam ediyorum. Hep aynı yerden alıyoruz arkadaşlar. Yani arka kısımlarındaki şu yerlerden alarak devam ediyoruz. Arkadan ipimi de bir götürüyorum ki sonra çıkmasın arkadaşlar. Bakın şuralardan alarak bu sırayı tamamlıyoruz. Son yerlere yaklaştığımızda bu ipi şu şekilde öne doğru alıyorum ve bunun da üzerinden örüyorum ki kenardan böyle durmasın diye arkadaşlar. İç kısmına saklıyoruz. Yine aynı şekilde alıyorum
Bakın son sık iğnemin üzerinden de yaptıktan sonra en son kenardaki şundan ve bundan giriş yapıyorum. Burası hiç değişmiyor. İlk başlangıç ve burası hiç değişmiyor arkadaşlar. Hep bu şekilde bitiriyoruz ya da başladığımız gibi başlıyoruz. Evet, ipimi kestim ve şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine bunu arkadaşlarım buradan giriş yapıyorum. Bakın şu kısımdan giriş yapacağız. Evet, bu şekilde. Sonra alıyorum. Bir miktarda ip yine bırakıyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ve yanındaki yerden hemen giriş yaparak buraya sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buradan başladığı için bakın şöyle hemen buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu ipimle, bu rengimle. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum. Burası da yeni başlayan arkadaşlarım için. Şöyle bakın. Şuradan giriş yapıyorum. Ve çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra hemen yanındaki yerden şuradan giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne. Çünkü bakın bir tane o rengimiz, bir tane diğer rengimiz olduğu için böyle bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi burada bakın bunu atlıyoruz. Hemen yanındaki yerden şu şekilde giriş yapıyoruz. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada ikili trabzan sayım 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. 4 tane bu şekilde yer yapıyor. Yani ikili trabzan yapıyorum önce. Şöyle bu 2 idi, 3 oldu. Bakın 1, 2, 3. Şimdi şöyle bir tane daha yapıyorum. Dört tane yaptım. Şimdi bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına 5 tane burada ikili trabzanla devam ediyorum. Yine aşağıdan birini atlayıp hemen yanındakinden başlıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne. Bu defa arkadaşlarım bakın şu arayı tamamen görmenizi istediğim için bu arayı da yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane, yani buradakinin kenarda yapmış olduğumuz yarım olacağı için 4 tane. Şimdi 8 tane araya ikili trabzanlar yapıyorum. Aralarında birer tane sık iğne ile. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bu da sonuncu buranın sık iğnesi oluyor arkadaşlarım. Şöyle aşağıdan bir tane atlıyoruz. 8'i yapıyoruz. Şimdi burada 2 tane de şöyle kenarda hemen yerim var. Şöyle bir tane daha yapabilirim buraya. Evet. Görüntümüz bu olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'den sonra buraya tekrar diğer yaprak için başlangıç yerimiz var arkadaşlarım. Şimdi sona geldiğimizde yine bakın buradan ve buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde alıp sık iğnemi yapıp bir tane zincirle bitiriyorum bu sırayı. İkinci sırada boş bıraktığımız yerleri ikili trabzanlar ile, diğer yerleri ise sık iğneler ile geçeceğiz. Şimdi bakın şöyle aldım, bağladım yine. Hemen yanına bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıp aşağıya inip buraya bir sık iğne daha yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum, pardon. Ve buradan devam ediyorum arkadaşlar. Hemen üzerine bakın. İkili trabzanımın üzerine ikili trabzan sık iğnemi yapıyorum. Aradaki boşluğa ise ikili trabzan yapıyorum.
Şimdi bu beşlimin üzerine ise sık iğne ile geçiyorum. 4-5 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine bir ikili trabzan, bir sık iğne olarak devam ediyorum. Evet, şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8, bunu da bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlarım ve buraya gelip sık iğnemi yapıp kesiyorum. Evet, şimdi diğer ipimize geçelim. Yine aynı şekilde buradan ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde. Şimdi bu beşlimin üzerine geldiğimde üzerine alıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, daha sonra bir tane ortaya sık iğne. Şurayı açmış oluyoruz arkadaşlar. Şurayı yapacağız. Şöyle ortadakinden gösterelim. Şuradan başlamış oluyoruz yaprağımızın sap kısmına. Şimdi 2 tane ikili trabzan, bir sık iğne, 2 tane ikili trabzan yine yapıyorum ve diğer tarafı aynı şekilde bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam edip bitiriyorum. Diğer rengime geçiyorum şöyle. Yine bu araya kenar yaptıktan sonra bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde geliyorum. Evet, burada arkadaşlarım bunu yapıyorum. Artık azaltma işlemine geçeceğiz. Şimdi bu aradaki 4 tane yeri sık iğne ile geçiyorum. Bir, bakın bunun üzerinden yapmıyoruz. 2 3 ve 4 tane bunu yaptıktan sonra üzerine alıyorum
Ve buradan ortada iki tane kenarlarda ikili trabzanım vardı, boşluğum vardı. Oradan giriş yapıp oraya bir tane burayı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yine devam ediyorum. 4 tane sık iğne ile 1 2 3 ve 4 ve daha sonra tekrar bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Yine sondakine geldiğimiz zaman onun üzerinden normal geçeceğiz arkadaşlar. Onu da yapmayacağız. Yine bakın, iki tane sık iğne yapıyorum başlangıç yerime ve bir tane ikili trabzan, bir sık iğne olarak devam ediyorum. Evet, bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu bıraktığımız 4 tane yere ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. Ortadaki bu yerime ise hemen şöyle sık iğnemi yapıyorum. 4 tane ikili trabzan ile yine devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra yine bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde sona doğru gidiyoruz. Bakın bu defa yine aynı şekilde şöyle aşağıya iniş yapıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum şimdi ikili trabzanlar ile, bir sık iğne, bir ikili trabzan. Şimdi bunu üzerine yine ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle yaklaştıralım. Bakın bir iki tane buraya sık iğne ile devam ediyorum. Yani bu arayı hepsini sık iğne ile devam edeceğiz ama şu kenardaki yeri de artık kapatacağımız için buraya da sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar, şu şekilde. Bu ikisinin üzerine ikili trabzan yapacağız diğer rengimizle. Arayı hepsine şöyle geliyorum, ortadaki hariç. Şöyle ortadakine geldiğimde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, şimdi buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra yine devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde.
Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde yine buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Aradaki yerleri ise şöyle devam ediyorum. Sık iğneler ile diğer yere kadar 3 şöyle 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğne ile devam ettim. Şimdi buradan 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Bir ikili trabzanımı yaptım. Sık iğnemi yaptım. İkili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bunu atlayacağız arkadaşlarım. Şöyle buraya 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp buranın ilk başına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ortadaki yere 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra ortadakinin üzerinden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bir ikili trabzan yapıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Diğer rengime geçtim. Hemen önce ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğnemi yapıyorum. Yine arkadaşlar 2 tane buraya ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 daha sonra buradan devam edip araya 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Hemen buranın yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ortaya bir tane sık iğne. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Sonra bir tane sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Diğer rengime geçtim, bağladım. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık bunu da tamamladık arkadaşlarım. Buradan yine 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıp hemen buradaki dörtlümün ilkine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu arayı arkadaşlar devam ediyorum. Sık iğneler ile 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Ortadakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Sonuncuya yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın 3 tane kaldı. Şimdi bunun üzerine alıp buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3. Şöyle alalım bunu da. 4. Bir tane ikili trabzan ve geri kalanını sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi buraya arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan ile devam edeceğim. Şöyle üzerine aldım. Bir, iki ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şöyle şuraya geldik arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şimdi sık iğne yapacağım. 1 2 3 tane. Sonra şu aradaki ikiliyi yapacağız. 2 tane ikili trabzan. 1 2. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Araya buradaki gibi 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra bir sık iğne. Sonra yine 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer rengime geçtim. Şöyle
Bakın şimdi tam orta yerdeyiz. Buradayız. Buradan aldım. Yine bağlamamı yaptıktan sonra şöyle bunun üzerine bu sırada da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve şimdi bu aradaki 3 tanenin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Daha sonra bunu devam ettiriyorum arkadaşlar. Bir tane daha buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra şöyle 4 tane 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan, araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra üzerine alıp bir ikili trabzan da buraya yapıyoruz. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4. Sonra bakın şuraya hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 3 tane 1 2 3, bazen böyle ipler de çıkabiliyor. Şöyle 3 tane yaptıktan sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne. 1 2 3. Daha sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan, araya sık iğneler ile devam ediyorum. Diğer rengime geçtikten sonra 2 tane ikili sık iğnemi yaptım. Sonra buraya geçiyorum ve 3 tane sık iğne ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Şimdi burada 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra hemen bu yanda giriş yaparak alttan 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2. Diğer tarafa gelene kadar, yani şu son ikiye gelene kadar aradaki bu yerleri sık iğneler ile geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıyorum ve hemen buradan 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra 1 2 sık iğne, 3 tane buraya ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 ve şöyle alalım 3. Sonra bir tane sık iğne, yine 3 tane buraya ikili trabzan, iki tane sık iğne, sonra 2 tane ikili trabzan, arada kalan yerleri sık iğne ile geçip bitiriyoruz arkadaşlarım bu sırayı. Evet, diğer rengime geçtim, bağladım. Şimdi burada artık son ikili trabzanı yapıyoruz. Yani şuraya gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradan daha net görünecektir. Bakın şöyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra ikili trabzanımı 3 tane buraya sık iğne yapıyorum. Sonra bakın buraya
Şöyle alıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra arkadaşlar bunun ilkine giriş yaparak bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Şimdi şurayı yapıyoruz, bakın. Şu daha aydınlık, daha net gözüküyor. Şurayı yapıyoruz. Birinciyi yaptık. Sonra araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5. Sonra bir tane de bu tarafına yapıyorum. İkili trabzanı. Yine 3 tane, 1 şöyle 2 ve 3 sık iğnemi yaptım. Daha sonra üzerine alıp hemen buraya, bakın burada yaptığımız gibi buraya da bir tane bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane sık iğne, sonra üzerine alıp ortadakinin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurayı. Sonra arkadaşlar yine modelimizin akışına göre devam edip 3 tane buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan, aynı diğer tarafta yaptığımız işlemi burada da uyguluyoruz. Sonra 3 tane sık iğne, 1 2 3, sonra bir ikili trabzan ve aradaki yeri yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi diğer ipimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan girişimi yaptım. Sonra yanına hemen şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Birinciyi, bir de diğer şu yerimin üstüne. Sonra üzerine alıp 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Daha sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra 2 tane ikili trabzan. 2. Sonra 2 tane sık iğne. 1 2. Şimdi bu yuvaya ise bakın şuradayız. Şurayı yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan. 1 2. Bir tane sık iğne. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 tane sık iğne. Sonra 2 tane ikili trabzan. Sonra yine 2 tane sık iğne. Ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 1 2. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şurayı yaptık. Bitiriyoruz ve devam ediyoruz. Kenarlarındaki 2 taneleri yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Şöyle 2 de bu tarafına aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 sık iğne. Şimdi bir tane de buraya yapalım. Ve kenarı yapıp bitiriyoruz. Evet, görüntümüz bu oldu. Şimdi hemen diğer renk ipimize geçelim. Buraya artık ikili trabzanı yapmayacağım. O yüzden sık iğne ile geçiyorum. Buraya geldiğimde bir tane yine buraya kaydırma ile geliyorum arkadaşlar, sık iğne ile.
Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra şöyle 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurayı yapmış oluyoruz. Şuraya başladık arkadaşlar. Buradan devam edecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 sık iğne. 1 2 3 bir tane ikili trabzan. Bu aradaki 5'inin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra yine aynı bu tarafta yaptığımız gibi burada yaptığımız işlemi buraya da uyguluyoruz arkadaşlar. Bir ikili trabzan, 3 sık iğne. Bu ipimizi de alalım alta. Sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi hemen diğer ipimize geçelim. Yine kenardan giriş yaptım. Bu şekilde bir tane sık iğnemi yapıyorum ve buraya 4 tane şöyle alıp ikili trabzan ile devam ediyorum. İki, 3 ve 4. Şimdi bir tane bunun üzerine buraya sık iğnemi yaptım. Sonra 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buraya geliyorum. 2 tane şöyle sık iğne ile buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz bu defa. Yeni bir yer açacağız arkadaşlarım. Şöyle şurayı açacağımız için bir taneye düşürüyoruz sayıyı. Sonra araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5 ve yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane ilerliyorum. Buraya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum bu kenarına. 1 2 sonra bir tane sık iğne yapıp bu aradakilerin üzerine 5 tane olmak üzere ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğnemizi, 2 tane ikili trabzan, iki tane sık iğne, sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan ve son olarak kenarlarda yapıp bu rengimizi de tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim. Şöyle ilkine yine sık iğne devam ediyorum. Sık iğneler ile buraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi üzerine alıyorum. Hemen bunun üzerine, aynı yerin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde.
araya 1, 2 ve 3 tane 2 tane sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Bir tane buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi buradan 2 tane yine devam ediyorum. Sık iğne ile 1 ve 2. Şimdi yeni bir yer açıyorum. Üzerine aldım. Şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. 2 ve 3. Daha sonra bir tane alıp tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane zincir, 2 tane sık iğne, pardon. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burayı artık toplamaya başladık arkadaşlar. Şuraya geldik. Şimdi 5 tane sık iğne ile devam edip aynı şekilde burada yaptığımız işlemi burada uyguluyoruz ve diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet, diğer rengime geçtim, bağladım, üzerine alıyorum. Hemen aşağıdan giriş yaparak ikili trabzanlar yapıyorum. Şimdi burayı arkadaşlarım, bu ikisini birleştireceğimiz için 4 tane buraya sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Daha sonra yine bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum araya. Sonra buradan giriş yapıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle. Sonra bir tane sık iğne, ikinci sık iğne, pardon, 2 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra 5 tane yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra yine 4 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Diğer rengime geçiyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi bakın, bu ikili trabzanın üzerine gelen yere sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum bu rengimle. Şöyle 1 2 ve 3. Sonra yine bunun üzerine sık iğnemi yapıyorum. Buraya ise bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane devam ediyorum sık iğne ile. Tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum.
bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıp buradan 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Bu aradaki 7 tane yere sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şu şekilde. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Bir tane sık iğne yapıyorum, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ikili trabzan sayımız bir tane buradan dolayı arttı arkadaşlar. Şimdi üçünün üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle geldim. Bakın şurayı da bitiriyoruz artık. Burayı tamamlamış olduk. Şimdi hemen yanındaki yerden de aynı şekilde bir sık iğne daha yapıyorum. Yani 5 tane sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Buradan giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra bu araya bakın birer tane kenarlardan arttırdığımız için 7 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu üçlümün bir tanesini daha alacağım arkadaşlar şöyle. Ve buradan başlamak üzere bu şekilde alarak 1 2 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde. Bir tanesini buradan atladım. Bir tane de burada kaldı. Şimdi 2 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra bu araya 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi bu modelde de buraya geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuraya geldik. Şimdi birinciyi yaptık. Sonra 2 ve 3. Yine aynı şekilde 2 tane buraya 1 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Evet, şimdi bu 7 tanenin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. İki de kenarlardan oldu arkadaşlar. Şöyle bir buradan bir buradan 9'a çıkmış oldu sayımız. Sonra yine 3 tane buraya ikili trabzanım ile devam ediyorum. 1 2
ve 3. Sonra 2 tane sık iğne yapıp bu rengimizi de tamamlıyoruz. Evet, yeni bir yer başlayacağız. Şimdi bu ipimize geçtik. Burada 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle aşağıya inip 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Daha sonra buradan devam ediyorum. Üçünün üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Buraya üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Yani şurayı 1 2, bu da üçüncü. Şurayı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada devam ediyorum. 5 tane sık iğne ile 1 2 3 4 ve 5. Sonra yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 1 2 3 ve 4. Şimdi yeni yer başlamak için bir tane sık iğne yapıyoruz bu araya. 4 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Daha sonra buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum hemen buraya ve bitiriyorum bu sırayı da arkadaşlar. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi hemen diğer rengimize geçiyoruz. Birinci sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine alıp aşağıya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve yeni bir yere, bakın şu kenardaki şuradayız, buraya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sonra devam ediyorum sık iğneler ile. 1 2 3 ve 4. Beşinciyi de bu birincinin üzerine, yani ikili trabzanımın üzerine yapıyorum. Bir tane kaydırmış oluyorum. Sonra üzerine alıp buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar burayı. Araya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Sonra üzerine alıp bir tane de ikili trabzan buraya yapıyorum. Bir tane sık iğne, 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın buradan başlıyorum. Bu ortaya kadar sık iğne ile devam ediyorum. Yani 5 tane olacak. 1 2 3 4 5. Üzerine alıp ortaya bir tane yeni burayı başlıyoruz. Sonra yine 5 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra 2 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane buraya ikili trabzan yapıp bu sırayı tamamlıyoruz. Diğer rengime geçtim, bağladım. Kenardaki sık iğnemi ve ikili trabzanımın üzerine hemen 2 tane
sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıp buraya 5 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu arayı ise yani 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Ortaya geldiğimizde bir tane üzerine alıp şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra buraya gelip ikili trabzanlar ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Sonra bir tane sık iğne, yine 5 tane ikili trabzan. Sonra 4 tane yine sık iğne ile devam ediyoruz. Ve bitiriyoruz. Bunu bağladıktan sonra hemen şöyle sık iğnemi, ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yaptım, ikili trabzanımı da yapıyorum. Burayı devam ettiriyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaki iplerimi de topluyorum. Hemen yanındaki yerden giriş yaptım. Sık iğneler ile geçiyorum burayı. Yine buradaki ikili trabzanlarımın ilkinin üzerine sık iğne yapıyorum. Diğerine ise bakın şöyle aldım. 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikilimiz, ikinci ikilimiz de burası olmuş oluyor. Şimdi buradan yine 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Şurası arkadaşlar. Sonra devam ediyorum yine 1 2, sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 3 4 5 6 tane olmuş oldu. Üzerine alıyorum. Bir ikili trabzan da bunun üzerine yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyoruz yine. Geldik. Birincinin üzerine sık iğnemizi yaptıktan sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra bir sık iğne ve bitiriyoruz. Şimdi burada hemen bunun yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ikinci yer için, ikinci basamak için bir tane buraya sık iğne yapıyorum.
Sonra arkadaşlar ikili trabzanlar ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Yani bunun yanına kadar devam ettim, geldim. Şimdi burayı şöyle, burada bir tane var bakın. Hepsini sık iğne ile geçiyorum. Evet, bakın şu arayı, yani şurası olmuş oluyor arkadaşlarım. Bu arayı sık iğneler ile geçtik. Şimdi yine üzerine aldım. Buradan 4 tane devam ediyorum. Önce ikili trabzanlar ile 1 2 3 4. Sonra bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum bu rengimle. Evet, şimdi ise sık iğneler ile bitiriyorum bu sırayı da. Evet, diğer rengime geçtim, bağladım. Hemen birinci olan sık iğnemi yaptıktan sonra ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra bir tane sık iğne. Sonra arkadaşlar bu bırakmış olduğumuz boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Bu iki tane olan ikili trabzanlarımın üzerine de sık iğne yapıyorum. 5 6. Sonra üzerine alıyorum. Bakın şu ikisinin üzerine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. 1 2. Araya bir tane sık iğne. Sonra üzerine alıp tekrar 2 tane daha ikili trabzan. Ve buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum yine. 2 3 4 5 ve 6. Sonra bir tane ikili trabzan boşluğa, yuvaya, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve 6 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra ise buraya bir tane daha yapalım. Kenarda düzgün gitsin arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi bu ipimize geçtik. Yine birer tane yuva bırakacağız arkadaşlar kenarlardan. Şöyle önce 2 tane sık iğnemizi yapalım. Sonra bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, hemen yanına bakın. Bir tane sık iğne bu şekilde ve buraya 4 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum.
bir tane ikili trabzan yapıyorum ortaya tam. Sonra 2 tane yine sık iğne, yine 4 tane ikili trabzan, 1 2 3 ve 4. Sonra bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, devam ediyoruz. Yine ikili trabzanımızı yaptık, sık iğnemizi yaptık, ikili trabzan, sık iğne ve 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra ikili trabzanımı yaptım. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzan, sık iğne ve bıraktığımız yuvaya hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz. Burayı sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yani burada bir tane kalana kadar devam ettik. Geldim buraya, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum diğer tarafına. Ve şuraya gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim yine. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ile geldim. Sonra boş bıraktığım yuvaya hemen bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. İki tane sık iğne ile geldikten sonra bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Şimdi bir tane yuva iğne bırakacağım için bir tane sık iğne, sonra buraya 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 2 ve şöyle 3. Üçünün üzerine sık iğne ile geçiyorum. Sonra yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar.
Bir tane diğeri için bıraktıktan sonra 3 tane ikili trabzan ile bitiriyorum. Yine bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Boş bıraktığımız yuvanın içerisine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile geliyorum. 1 2 3 tane yapıyorum arkadaşlarım. Ve 4. 1 2 3 4 tane ortaya tam üzerine gelip artık yaprağımızı yapımını tamamlamış oluyoruz. Bir tane ikili trabzan yaparak. 1 2 3 4 tane sık iğne ile ilerliyorum. Üzerine alıp yuvadan başlamak üzere bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Ve bakın böylelikle yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengimizle bir sıra daha gidelim ve ilk başlangıç yerine bir diğer sırada geri dönmüş olalım arkadaşlar. Şöyle aldım, bağladım. Yine bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum burayı. Şimdi bir tane yine buraya sık iğne, ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanına sık iğnemi yapıyorum. 2 tane buraya arkadaşlar bakın. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğnemi, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki ve bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan şeklinde yine devam ettiriyorum. Bir tane yuva bırakacaktık burada. Şöyle bir tanesine sık ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine sık iğneler ile bitiriyorum arkadaşlar. Ve bakın şu görüntü ortaya çıktı. Hemen ilk başa dönmek amaçlı bir sıra daha yapalım.
Yine bir ikili trabzan, bir sık iğne ile devam ediyorum. Boş bıraktığım yuvaya da bir tane ikili trabzan yapıyorum ve araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 bu şekilde. Sonra üzerine alıp yine bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Evet, şimdi bakın aynı yere geri dönmüş olduk. Yani şu ilk başlangıç yerimize, buraya 5 tane, şu araya 2 trabzan yapıp ondan sonra devam ediyoruz ve aynı burada kapattığımız gibi tek tek kapatıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken yer, şuraya tekrardan böyle ilerlemeden burada bir sıra daha yapmak. Bakın 2 sıra üst üste, orada şöyle göstereyim, ikisi üst üste. Yani ilk başladığımız yer gibi arkadaşlar. Artık buradan devam edip gidiyor modelimiz ve böyle bir güzellik elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlarım. Modelimiz tamamlanınca. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Arkası da bu şekilde. Örgümü dediniz, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.